Herkese selam sevgili dostlar. Mutlu bir gün diliyorum. 16 Ekim 2022 Pazar günü günlük astroloji yorumundayız. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden birçok vatandaşımız, kardeşimiz Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah sabırlar versin diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum ve hepimiz çok üzgünüz. İnşallah bir daha olmaz diyoruz. Hep bunu temenni ediyoruz. Umarım bir daha olmasın. Allah korusun herkesi, her evladı, her anneyi, babayı böyle acılar yaşatmasın kimseye. Gerçekten çok üzüldük. Ve etkiler sürüyor aslında. Hani bir dolunay yaşadık biliyorsunuz. Koç burcunda onun etkileri bunlar. Ve tabii ki Mars Neptün karesi, aynı zamanda Mars Plüto yüzeyleri, yani sert görünümler var gökyüzünde. Bir de tutulmaları eklersek Akrep burcundaki tutulmaları zaten Mars'ın Neptün'ü olan bu hani karesi de yine gazlar, sıvılarla ilgili. Tabii ki yer altında da bu gaz sıkışmasından meydana gelen ölümcül, çok kötü kazaları ve birçok canı alan durumları meydana getirdi. Maalesef böyle Türkiye haritasına baktığımızda zaten bir yengeç yükseliyordu dolunay haritasında. Türkiye haritasında da yükselen yengeç ve orada bizim bir Plüton'umuz var. Aynı zamanda da Şiron'umuzla da Şiron hemen hemen yakın kavuşmak üzere. Dolayısıyla da ülkeyi yasa boğan üzücü böyle kazalar yaşanıyor. Bir de 5. evimizde bir tutulma olacak. Umarım yani gençlerimiz, çocuklarımız, biraz da hani siyasilerin arasında da aslında olabilir böyle şeyler. Koç dolunayı kayıpları da gösteriyordu zaten. Ve sevdiğimiz insanların, önemli tanımış insanların da kayıplarını ve başta olan insanları da aslında gösteriyordu. Ve sevgili Billur Kalkavan'ı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok erken ve çok acı bir kayıptı. Türkiye için de çok özel bir insandı. Sevgili Billur, Allah tekrar rahmet eylesin diliyorum. Evet arkadaşlar, böyle durumları maalesef gökyüzü işte bazen böyle işaretler vererek gösteriyor bize. Şimdi dolunayın etkileri hala sürüyor tabii ki. Özellikle hafta sonu, cumartesi günü daha doğrusu Mars'ın Ay'la kavuşarak o Mars Neptün karesini hareketlendirdiği bir gündü. Cuma akşamından bu etkiler başladı ama cumartesi günü tam olarak kesinleşti. Zor gerçekten. Allah'ım ya Rabbim. Yani çok zor. Hani burada Jüpiter var, Mars'ın böyle ters hareketleri var. Bu patlamaları zaten işaret ediyordu, kazaları. Burada bir ihmal varsa umarım o ihmaller neden, niçin oluyor? Onların da sebepleri bulunur, gereken yapılır. Hiçbir şey bir hayat kadar değerli olamaz, bir hayattan değerli olamaz. Umarım ailelerine büyük sabır diliyoruz. Artık diyecek bir şey bulamıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi pazar gününe baktığımda Ay Yengeç burcunda zaten çok duygusal bir gündeyiz. Özellikle su grubunda olduğunda Ay bizim için daha da buraları hareketlendiriyor. Mars'ın Neptün karesinde çalıştıracak yine arkadaşlar. Şiddetli yağışları zaten meteoroloji söylemişti. Burada olumsuz koşulları da oluşturabilir. Hani Mars ikizlerde trafikte ilgili ciddi sorunlar getirir. Trafik kazaları özellikle. Hemen bunları aslında her gün ben neredeyse söylüyorum. Dikkat edelim, daha dikkatli olalım. Mars'ın ikizler transit hakikaten bu yönde çok zorlayıcı. Sevgili dostlarım, evet Ay Yengeç burcunda daha böyle ailemiz, sevdiklerimiz, evimiz, yaşadığımız yeri ilgilendiren konularla daha çok içli dışlı olacağız. Pazar günü ve haftaya da aslında öyle başlayacağız. Bu daha duygusal dedim. Evet, biraz daha hani biraz geçmişle, önceki dönemle de ilgilenir Yengeç burcu. Arkamızda bıraktığımız zaman dilimi, işte hayatımızın önceki kesitleri mesela daha çok gündemimize gelecektir. Ve arkadaşlar çok fazla da açı yok. Bir tane temel bir açı var bugün. Saat 21.29, 22.29'da güzel bir açı. Kuzey düğümüne güzel bir etkileşim var. Bugünün en keyifli saati olacağını da söyleyebilirim. Diğer yandan zorlayıcı açılar bugün devrede yine olacak. Mesela ayın Merkür'le 9-18, 10-18 arasında bir karesi var. Ayın Şiron'a yine 21-51-22-51'de karesi var. Ve bugün gün boyu etkili. Güneş Neptün karesi var. 17-39, 18-39'da kesinleşecek. Güneş Neptün kareleri de yine Neptün etkisi var. Bakın yine Neptün
zehirlenmeler, sorunlar, kandırılmalar, işte hani yanıltıcı durumlar söz konusu olacaktır burada. Özellikle mide rahatsızlıklarına, mesela sağlıkla ilgili hani baktığımızda Yengeç burcu mesela mide rahatsızlıkları, solunum yolu sağlık sorunlarını da ortaya çıkartabilir mesela. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir gün boyunca. 21.51-22.51 sıralarında işte ayın Şiron'la da dediğim gibi karesi var. Bu da yine bugün aslında tam Koç dolunayının da etkilendiği bir gün. Özel hayatlarda, ilişkilerdeki dengede mesela zorluklar çıkartabilir. Bir takım bazı konuları öğrenebiliriz. Gizliliklerle ilgili konular bugün ortaya çıkma olasılığı var. Jüpiter tam emsiyle zaten dolunay esnasında da oradaydı arkadaşlar. Ve dolunayda da yükselen yengeçti. Yine ülkemizi ilgilendiren konular. İşte ülkece bir yastayız zaten. Zaten yeteri kadar da sınavlarımız var aslında. Yani dünyaca var bizim yaşadığımızın dışında. Bu hepimiz için ev, yerleşim yeri, yaşadığımız mekanlar, gelirlerimiz, ailemiz ki özellikle yengeç anneyi de temsil eder. Dişi figürleri daha çok temsil edecektir. Burada biraz dürtüsel hareketler edebiliriz. Özellikle bugün arkadaşlar yengeç burcu genellikle duygularıyla hareket ettiği için dürtüsel hareket eder. Mesela işte sert açılar var. Özellikle sabah 9-18, 10-18 arası Ay Merkür karesi var. Burada biraz daha böyle şiddetli olabiliriz. Tartışmalara açık bir zaman dilimi olabilir sabah saatlerinde. Bir de akşam saatlerinde birazcık daha dikkat edelim. Düşünmeden konuşma. Şu an aklına ne geldiyse, o an ne hissediyorsa hemen eyleme geçirme eyleminde olabiliriz. Yengecin zaten bu doğasında olan bir davranış şeklidir. Dediğim gibi duygularıyla hareket eder. Çünkü aşırı bir korumacılığı vardır. O an o koruma içgüdüsüyle çok arkasını önünü düşünmeden hemen böyle bir sarıp sarmalamak ister. Hatalı ya da değil ama bunu maalesef bazen üzücü sonuçları olabiliyor. O yüzden biraz düşünmeden hareket etmemek, düşünmeden konuşmamak daha mantıklı olacaktır. Şunu da belirteyim aslında. Şimdi bunu söylüyorum ama şimdi hepimiz için kolay bir şey değil bu. Yani herkes bunu yapamayabilir. En azından şimdilik yapamayabilir. Çünkü zamanla bu mesela farkındalık oturdukça insan kendini kontrol etmeyi başarabiliyor. Fakat mesela diyelim ki haritanızda çok fazla Koç burcu element var. Efendim Koç burcunda çok fazla yerleşiminiz olabilir. Ki bugün özellikle koçlar için burada dikkat edilmesi gerekiyor. Koç, terazi, yengeç, oğlak burçları bu anlattıklarımdan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Şimdi Koç direkt harekete geçiren, sabırsız enerjisi olan bir ki yengeç de benzer etkilere sahiptir. Hemen sonuca gitmek ister. Dolayısıyla o sabırsızlık da işte bazen işimize yarar ama birçok zamanda da daha da zor durumlara bizi düşürebilir. O yüzden sakin olmakta fayda var. Ateş elementi yüksek haritalar bunu daha çok yaşayabilir. Mesela işte Koç, Yay, Aslan gibi ateş elementinin yüksek olduğu bir haritaya sahipseniz, gezegenleriniz varsa özel yerleşmeniz mesela Ay, Merkür, Mars, bunlar burada kontrol dışı bazen olabiliyor. Kötü niyetli yapılmıyor bu hareketler asla, bunun altını çiziyorum. Sadece düşünmeden yapılabiliyor. Sevgili dostlarım lütfen buna dikkat edelim. Şimdi bugün için sizlere özellikle böyle daha soft kullanabileceğiniz, böyle önemli konuları denk getirirseniz daha iyi sonuçlar alacağınız 3 tane saatimi söylüyorum. 08:57 sabah saatleri nispeten iyi enerjiler var. Ay Merkür karesi var. Bazı konuşmalar, tartışmalar mesela bu saate değil de bu saate denk gelirse daha verimli sonuç alabilirsiniz. İkinci saatim 14:34-15:31 arasında arkadaşlar. Bu da aslında aile içindeki dinamikleri, oradaki dengeyi kurmamıza yardım edebilir. Özellikle bugün aile içindeki ilişkiler de çünkü çok gündemde. Venüs orada. Bazı güzellikler yaşarken arada böyle çat pat bir şeyler çıkabilir. Çünkü tam Koç dolunayı karşısından geçiyor. Ay ve orası şu anda çalışıyor. Hani ay küçülüyor, sonuçlanmalar getiriyor. O yüzden aile içi, evinizin içindeki yaşayan kişilerle olan diyalogları bu saate denk getirirseniz daha mantıklı olabilir. Diğer bir saatim 21:31-22:35 sevgili dostlar. Bu da yine geç saatlerde bence verimli sonuçlar getirebilir. Düşünmeden konuşma, anlamadan hemen yargılama gibi durumlar olma olasılığı olabilir önemli konularda. İşte bu saati biraz daha sakin
düşünerek böyle kendimize zaman ayırarak eğer kullanabilirsek, şöyle bir yutkunursak aslında belki biraz daha fazla gerçekleri görebiliriz. Çünkü burada şimdi Mars Neptün karesi var ya, o bizim gözümüzden bazı gerçekleri aslında kaçırabiliriz. Çalışıyor çünkü hala çalışıyor. Hep söylüyorum, yıl başına kadar, yani 2023'ün ilk ayına kadar da çalışacak. Çok emin olduğumuz şeylerde bile bazen gerçekten ciddi yanılmalar yaşayabiliriz. Lütfen arkadaşlar haritalarınıza bakınız. Özellikle bu konuda değişken grup burçlar çok etki alıyorsunuz. İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları Mars Neptün karesinde hem sağlığınıza hem önemli konulardaki girişimlerinizde bir tık daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, mutlu bir pazar diliyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.